Merhaba arkadaşlar, Falım Astroloji kanalına hoş geldiniz. Yay ve yükselen yaylar için Mart ayının son 15 gününde neler yaşayabileceklerini hep birlikte bakacağız. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Kahve falı baktırmak isteyenler Falım Astroloji Instagram sayfasından ulaşabilirsiniz. Yıldızname ve tarot bakımı için de Seher Tarot Dünyası yazarak hem Instagram hem de TikTok sayfasından Seher Hanım'a ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Deprem bölgesindeki canlarımız için hem geçmiş olsun hem de başımız sağ olsun diyelim. Canlı yayınımız var. 18 Mart Cumartesi günü Türkiye saatiyle saat 22'de canlı yayında YouTube kanalımızda, Falım Astroloji kanalında buluşmak üzere diyelim arkadaşlar. Çünkü videoların bir kısmını TikTok'a dağıtıyorum. O yüzden burada tek tek belirteyim diye düşündüm. Evet, T ve E harflerindeki iki ayrı kişiyle biraz zıtlaşma, biraz sıkıntılı bir sürecin içerisinden ferahlığa çıkmak üzeresiniz. Bu dönem özellikle bu iki kişinin daha öncesinde size iş ve kariyer anlamında ayağınızı kaydırma noktasında sıkıntılar yaratan bu iki kişinin şimdi sizin yardımınıza muhtaç olduğu bir duruma giriyorsunuz. Kalben sıkıntı duyacaksınız. Bazı konularda korkularınız biraz daha yükselecek. Ama bunlar geçici olacak. Aksine sizin korkularınız büyüdükçe sizin güç ve kuvvet kazanma dereceniz de yükselecek olarak gözüküyor. Geçmişte sırtınızı döndüğünüz bir kişiyle tekrardan uzlaşma noktasına veya görüşme noktasına geleceksiniz. Bu sanki bir yerden taşınmadan önce son bir görüşme yapmak isteyeceğiniz bir durum var. Çünkü uzun süreliğine başka bir yere, başka bir şehre taşınma durumunuz gözüküyor. Bu arada ikinci bir taşınma daha çıkacak arkadaşlar. Sadece ev taşınması değil, iş yerinin taşınması da durumu var burada. Bu size köklü olarak gözükebilir şimdilik ama geçici olacak. Sonrasında ikinci bir taşınma, bu yıl içerisinde ikinci bir taşınma daha gözüküyor. İki tane sevindirici haberleriniz var. Yurt dışı ile alakalı 3 tane kapının birdenbire açılması var. Siz şu an normalde bir tanesine gitmek üzere gözüküyorsunuz ama onun dışında tam gittiğiniz yerde ikinci bir kısmette kapınıza gelecek olarak gözüküyor. Atınız çıkmış, muradınıza eriyorsunuz. Özellikle son 10 yılın sıkıntısını yaşayan bir yay burcuysanız ve bu dönem yaptığınız konularla ilgili maddiyatta çok hasar aldınız. Şimdi onların tamiri için insanlar konusunda özellikle çok seçici davranacaksınız. Herkese hayatınızı almayacağınız gibi herkese de sırlarınızı vermemeyi öğrenmiş gözüküyorsunuz. E ve F harflerinde iki ayrı kişiyle görüşme ve bu kişilerle ortak bir gelecek kurma hayaliniz var veya mesela ileriki dönemde ortak bir iş yapma durumunuz söz konusu. İki ayrı yerden gelecek olan hediyeniz var. 5 rakamında sevineceğiniz bir haber var. İsminde C veya Ç harfi olan bir kişiyle iki rakamlı ya ayın 20'si ya 22'si tarihlerinde özellikle bir görüşme var. Burada altı çizilecek olan bir olay var. Hani bir şeylerde vurgu anlamına geliyor bu. Özellikle de sizin isminizin üzerinde çok vurgulanan, bugünlerde isminizin daha ön plana çıkacağı bir markalaşma süreciniz gibi düşünebilirsiniz. İnsanların sizi daha önemsediği, daha çok görmek istediği, sizinle birlikte bilgi paylaşımına girmek istediği bir süreç gözüküyor. Özellikle Yay burcunun son günlerinde doğanlar için geçmişte rötar yaptığı, hani beklemeye aldığı veya bir şeyin daha sonrasına karar vereceğim dedikleri kişiler için burada bu kararı neden bu kadar gece bıraktım diye düşünebilirsiniz. Bazı kararlar için ertelemek iyi değildir ve siz burada bu kararı verirken daha sağlıklı olacağını düşünürken aksine zarar görmüş olabilirsiniz. Bunu neden bu şekilde söylediniz diyebilirsiniz ama özellikle bir kısmınızın burada çok etkilendiği gözüküyor. Diğer öncesinde mesela Yay burcunun ilk 15 gününde doğan bir kişiyseniz ve burada ertelemeye bıraktığınız kararlar konusunda da size fayda sağlayacak, iyi ki de böyle yapmışım dedirtecek olaylar gözüküyor.
Güç kuvvet kazanacağınız bir asanız olacak ve bununla birlikte bir kişiye daha güç kuvvet vereceksiniz. Yani siz bir kişiyi daha himayenize alıp onu da kendinizle birlikte güçlendireceksiniz anlamını gösteriyor burası. Hayalini kurduğunuz iki ayrı iş. Burada ikinci bir yerde daha taşınma var gördüğünüz gibi. Bu taşınmalar size ileriki dönemde de ben burada kalamayacağım duygusunu yaşatacak. Hani uzun vadede anlaşmaya gittiğiniz veya yer değiştirmeye gittiğiniz bir konuda ben burada çok uzun süre yapamam duygusuna da çabuk kapılacaksınız. Ama orada en az 6-7 ayınız var olarak gözüküyor. Uzun boylu, hafif göbekli bir erkekle karşılıklı konuşmanız var ve bu konuşmada özellikle bir kadınla ilgili arkanızdan iş yapan veya sizin ayağınızı kaydırmaya çalışan iş hayatındaki bir kadınla ilgili öğrendiğiniz bir şey sizi huzursuz edecek ama yaptığının da bedelini ödediğini öğreneceksiniz. Bir taraftan vicdanen rahat olurken bir taraftan da ben neden bu kadar insanların hedefindeyim sorusunu da sorduracak size. Bir maddiyat konusunda sıkıntı var. Bu kısa süre içerisinde 3 arkadaşınızın da desteğiyle atlatacaksınız gözüküyor. Geçmişteki korkularınızla yüzleşme, kendinizle yüzleşme diyelim daha doğrusu. Çünkü bazen insanlar kendi artılarını ve eksilerini tam olarak bilemez. Evet biz kafamızdan böyle izleyebiliriz ama kağıda döktüğümüz zaman işler değişir. Burada bir kendinizle hesaplaşma olacak ve bu hesaplaşmanın arkasından 3 tane radikal karar alacaksınız. Bunların bir tanesi maddiyat konusunda, bundan sonra borç alıp verme konusunda katiyen bunu yapmayacağınıza kendinize söz vereceğiniz bir durum var. İkincisi özellikle aile konularında aileyle işi veya aileyle hani kendi kardeşleriniz, kan bağınızdan olan kişilerle eşiniz, çocuklarınız arasında belli sınırlar koyma konusunda netleşeceğiniz veya öyle bir olaydan dolayı birdenbire karar alacağınız bir süreç gözüküyor. Üçüncüsü iş ve kariyer anlamında bazılarımız hani veliahtımızı yetiştiriyoruz deriz ya. Kendi bildiğiniz sırları başkasına vermemeyi karar alacaksınız. Yani yapacağınız şeyi günlük olarak bir kenara yazabilirsiniz içinizdekileri ama yanınızda sizinle birlikte buna ikinci bir kişiyi şahit etmeyeceğinizi göreceksiniz kalben. Evet, iki tane anahtar var. Size teslim edilecek iki anahtar veya iki tane emanet diyelim. Bu emanetlere sahip çıkma konusunda biraz zorlandığınız bir süreçten geçeceksiniz ama bu zorlanmanın mükafatını da bir ay sonrasına alacağınızı da gösteriyor burası. Evet, yay ve yükselen yaylar için Mart ayının son 15 gününde neler yaşayabileceklerine bakıyoruz arkadaşlar. Hızlı akıyor çünkü bu ay gerçekten geçen ay çok kısa olmasına rağmen nasıl Şubat ayı çok uzun geçtiyse Mart ayı da uzun bir ay olmasına rağmen çok kısa sürede sanki bitiyormuş hissini yaratıyor. Mesela bugün ayın 11'indeyiz değil mi? Evet 11 Cumartesi günü ben videoyu çekiyorum mesela. İlk 10 günün nasıl geçtiğini anlamadım. 2 gün, 3 günmüş gibi geçti bana mesela. Çok yoğun bir tempo, çok yoğun bir düşünce akışında özellikle yoğun bir akış gözüküyor. Hani insanların fikirleri, olaylara bakışları çok hızlı değişiyor bu süreçte. Gündemimiz de çok hızlı değişiyor. Evet, yay burçları. İki tane uzun yoldan gelecek olan kararlarla birlikte sizin hayatınızı da etkileyecek olan kararlar size 3 ayrı kısmeti de getirecek olarak gözüküyor. Akrabalarınızdan bir tanesinin arkanızdan iş çevirmesi ve özellikle miras veya bir parayla ilgili bir konudan dolayı sıkıntı yaratması durumu var ama bunun önünü sizin yerinize başka bir akrabanız yani kan bağınız belki kardeşiniz önünü kesip bu konuyu size ulaşmadan çözecek olarak gözüküyor. Maddi anlamda beklenmedik bir yerden toplu paranın gelmesi, aynı zamanda bir devlet kapısındaki bir sıkıntılı olayın kısa süre içerisinde iki
hafta içerisinde çözülüp sonuçlanması sizin de maddi anlamdaki sıkıntınızın çözülmesine vesile olacak. 5 rakamı sizin için önemli olacak. 15'i ve 25'i tarihlerinde gelecek olan ayrı ayrı toplu paralarınız var. Bu paralarla birlikte rahata ereceksiniz gözüküyor. Aile bağlarından 3 kişinin bir araya gelip konuşması ve size bir konuda uyarı yapmaya kalkışması sizi sinirlendirebilir. Benim hayatıma karışmayın deyip önlerini kesmek durumunda kalacaksınız. Devlet kapısından gelecek olan 3 tane temiz kağıt gözüküyor. Bu dönem işler konusunda veya devletteki imzalanması gereken kağıtlar konusunda hızlıca temiz anlamda sonuca ulaşacaksınız gözüküyor. Yatan bir hastanızla ilgili bir sıkıntı var. Bu konuda yakın kardeşleriniz olarak gördüğünüz arkadaşlarınızdan yardım almanız söz konusu. Belki de ilk defa bazı şeylere yetişememenin verdiği sıkıntıyı yaşayacaksınız ruhsal anlamda ama iyi ki benim arkadaşlarım, sevdiklerim var, iyi ki dostlarım var diyeceğiniz de durumlar söz konusu olacak burada. Güç kuvvet kazanacaksınız. Özellikle sürüncemede bırakılan işler konusunda devlet kapısından destek görme gibi, yani çok büyük yerlerden destek görerek bu sürecin kısa sürede bitmesini sağlayacaksınız. Dimdik ayakta durmayı öğrendiğiniz gibi bundan sonraki süreçte de daha fazla insanların sizin bu dikliğiniz, hani ayakta duruşunuz, güçlü kuvvetli oluşunuzla daha çok dedikodular duyacaksınız ama insanların hayranlığını da kazanmış olacaksınız gözüküyor. 3 ayrı dilek dilemişsiniz gözüküyor bu ay içerisinde, özellikle son 15 gün için ve üçünün de bir vakit gibi bekleme süreci var. Arkasından büyük toplu bir para girişiyle birlikte ferahlayacağınız da gözüküyor. Evet, yay ve yükselen yaylar için Mart ayının son 15 gününde neler yaşayabileceklerine hep birlikte baktık. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Ve 18 Mart Cumartesi günü Türkiye saatiyle saat 22'de canlı yayında buluşmak üzere. Hoşçakalın.